Amerika'da mutlu olmak gerçekten mümkün mü? Bu soru bana yıllardır en çok sorulan sorulardan biri. Ve açıkçası bu sorunun tek kelimelik bir cevabı olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü aynı şehirde yaşayan, benzer maaş kazanan, hatta bazen aynı işi yapan iki insanın hayatı birbirinden tamamen farklı olabiliyor. Birisi burada kendine gerçekten mutlu olduğu bir hayat kuruyor. Diğeri ise yıllar geçmesine rağmen hala bir şeylerin eksik olduğunu hissediyor. Peki bu aradaki fark sizce ne? İşte bugün tam olarak bunu konuşacağız. Ama videoya başlamadan önce size küçük önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu videoda anlatacaklarım elbette herkes için geçerli değil. Amerika'da milyonlarca insan yaşıyor. Herkesin hayatı, yaşadığı şehir, yaptığı iş, maddi durumu ve hedefleri kesinlikle farklı. Ben burada mutlak doğrular budur diye anlatmıyorum. Yıllardır Amerika'da yaşarken dikkatimi çeken ortak davranışlardan, birçok insanla yaptığım sohbetlerden ve bana gelen mesajlarda tekrar karşıma çıkan ortak noktalardan bahsetmek istiyorum. Belki siz bunların hiçbirini yaşamıyorsunuzdur. Belki de şu anda tam tersi bunun tam içerisindesinizdir. Amacım kimseye doğru olan budur demek değil. Sadece birlikte şu sorunun cevabını aramak istiyorum. Amerika'da gerçekten mutlu görünen insanlar bunu nasıl farklı başarıyor? Çünkü bana göre Amerika'da mutlu olmanın tek bir formülü yok. Ama gerçekten mutlu görünen insanların ortak bazı alışkanlıkları, ortak bazı bakış açıları ve kesinlikle ortak bazı seçimleri var. Ve bugün de bunları hiçbir şeyi abartmadan olduğu gibi konuşacağız. Belki videonun sonunda Amerika hakkında fikriniz hiçbir şekilde değişmeyecek ama mutluluk hakkındaki bakış açınız biraz değişebilir. Hazırsanız başlayalım ve videoya başlamadan önce abone olup bir de beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Ve yorumlarınız benim için çok değerli. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Haydi bakalım başlıyoruz. Bence Amerika'da mutlu olmanın önündeki en büyük engellerden biri mutluluğu yanlış yerde aramamız. Çünkü çoğumuz buraya gelirken doğal olarak bazı hedefler koyuyoruz. Daha iyi bir iş, daha yüksek bir gelir, kendimize ait bir ev, daha güvenli bir gelecek. Bunların hepsi kesinlikle çok değerli hedefler. Zaten bu hedeflerimiz olmasa birçok insan bu kadar emek kesinlikle vermez. Ama bazen fark etmeden küçük bir hata yapıyoruz. Mutluluğu sadece o hedeflere ulaştığımız güne erteliyoruz. Kendi kendimize farkında olmadan şöyle diyoruz. Şu işi bir bulayım. Biraz daha para biriktireyim. Şu borç bitsin. O zaman rahat edeceğim. Belki de siz hayatınızın bir döneminde buna benzer cümleler kesinlikle kurmuşsunuzdur. İşin ilginç tarafı aslında şu. O hedef gerçekleştiğinde gerçekten mutlu oluyorsunuz. Ama çoğu zaman o mutluluk uzun sürmüyor. Çünkü bu kez önünüze yeni bir hedef çıkıyor. Daha iyi bir iş, daha büyük bir ev, daha farklı bir şehir ve fark etmeden kendinizi sürekli bir sonraki basamağa bakarken bulabiliyorsunuz. Bir an şöyle bir durup düşünün. Son 5 yıl içinde ulaşmayı çok istediğiniz bir hedefinizi hatırlayın. O hedefe ulaştığınız günkü mutluluğunuz hala aynı mı? Muhtemelen bence değil. Çünkü insanın doğası bu. Ulaştığı her şeye zamanla alışıyor ve bence bu kötü bir şey değil. Ama bunu bilmezsek sürekli eksik bir şey varmış gibi hissetmeye başlayabiliyoruz. Ki ben bunu Kanada'da çok uzun süre yaşadım ve çok şükür, çok teşekkür ediyorum o zamanki insanlara. Bana bunu erken yaşta öğrettiler ve farkına vardım. Bence gerçekten mutlu görünen insanların burada yaptığı ilk şey şu. Hedeflerinden kesinlikle vazgeçmiyorlar. Ama bütün mutluluklarını da o hedefe bağlamıyorlar. Çünkü biliyorlar ki hayat sadece ulaşacağımız büyük anlardan oluşmuyor. Uzun bir maraton. Hayat o büyük anlara giderken yaşadığımız o sıradan günlerden oluşuyor. Bir arkadaşla içilen bir kahve, ailece yenilen bir akşam yemeği, iş çıkışı yapılan kısa bir yürüyüş, hiç planlanmamış güzel bir sohbet. Bunlar küçük gibi görünüyor. Belki de Türkiye'de yaşayanlar şunu söyleyebilir. Ya bunlar ne ki? Ama dönüp geçmişe baktığınızda çoğu zaman en çok hatırladığınız anlar bunlar oluyor. O yüzden kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. Ben bugün sadece bir sonraki hedefim için mi yaşıyorum? Yoksa bugünün de tadını çıkarabiliyor muyum? Çünkü bana göre Amerika'da mutlu olmanın ilk formülü tam olarak burada yaşıyor. O yüzden size söylemiştim Türkiye'de yaşayanlar sorgulayabilir diye. Hedefleriniz olsun ama mutluluğu onlara ulaşacağınız güne ertelemeyin. O gün geldiğinde mutlu olun ama o güne kadar geçen hayatı da kesinlikle yaşamayı unutmayın.
Hayatın kendiliğinden değişmesini beklemeyin. Bence Amerika'da mutlu görünen insanların en önemli ortak özelliklerinden biri ise şu: hayatlarının değişmesini beklemiyorlar. Hayatlarını değiştiriyorlar. İlk bakışta bu ikisi aynı şey gibi geliyor ama aslında aralarında çok büyük bir fark var. Çünkü bazen fark etmeden hayatı bekleme modunda yaşamaya başlıyoruz, daha demin anlattığım gibi. Şu dönem bir geçsin diyoruz. İşler biraz düzelsin diyoruz. İyonluğum azalsın. O zaman kendime daha fazla vakit ayırırım. Belki de siz de buna benzer cümleler kurmuşsunuzdur. Hepimiz çünkü kuruyoruz. Bu doğanın kanunu. Ama işin ilginç tarafı ise şu: hayat yoğunluğu genellikle bitmiyor. Sadece şekil değiştiriyor. Bir sorun çözülüyor, yerine başka bir sorumluluk geliyor. Bir hedefe ulaşıyorsunuz, sonra yenisi başlıyor. Yani hayatın tamamen sakinleşeceği o mükemmel günü beklerseniz çok beklersiniz. Belki o gün hiçbir zaman gelmeyecek. İşte burada gerçekten mutlu görünen insanların bakış açısı değişiyor. Onlar hayatın düzelmesini beklemiyorlar. Hayat devam ederken yaşamayı öğreniyorlar. Amerika'da bence bu çok önemli bir fark. Çünkü bazen öyle bir noktaya geliyoruz ki yaşamakla hayatı ertelemek birbirine karışıyor. Sürekli gelecekte yaşayacağımız güzel günleri planlıyoruz, hayal ediyoruz. Kesinlikle sizi yadırgamıyorum. Ama bugün elimizde olan güzel şeyleri de fark edemiyoruz. Bugün yaşadığımız sıradan bir günü belki size çok normal gelebiliyor. Doğal, ama yıllar sonra dönüp baktığınız zaman belki de en çok özleyeceğiniz tam da bugünün kendisi olacak. İnsan bazen bunun değerini ancak kaybettikten sonra anlıyor. O yüzden bana göre Amerika Birleşik Devletleri'nde mutluluk biraz da fark etmekle ilgili. Her şeyin mükemmel olmasını beklemek değil. İyi giden şeyleri görebilmek. Çünkü bazen zihnimiz sadece eksik olana odaklanıyor. Bunlar eksik maaş, eksik zaman, eksik fırsat, eksik enerji. Ama dönüp sahip olduklarımıza bakmayı unutuyoruz. Şunu tekrar söyleyeyim. Burada elinizdekine razı olun kesinlikle demiyorum. Hayallerinizden vazgeçin de demiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum: hayatınızın tamamını henüz gelmemiş o bir güne bağlamayın. Çünkü o gün geldiğinde karşınıza daha demin bahsettiğim gibi yeni bir hedef çıkacak ve yine aynı cümleyi kurmaya başlayacaksınız. Biraz daha, biraz daha. İşte bana göre Amerika'da mutlu olmanın ikinci formülü de tam olarak bu anlattığım konu. Hayatın başlamasını beklemeyin. Çünkü hayat zaten yaşanıyor. Belki bugün kusursuz bir gün değil, belki şartlar tam istediğiniz gibi de değil, ama buna rağmen bugün de yaşamaya değer bir gün olabilir. Ve işte bunu fark etmeye başladığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde mutluluk yavaş yavaş bir hedef olmaktan çıkıp günlük hayatımızın bir parçası haline gelebiliyor. İyi günlerinizi şansa bırakmayın. Şimdi size basit ama çok önemli bir soru sormak istiyorum. Hayatınızda sizi gerçekten iyi hissettiren şeyler nelerdir? Aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Belki sabah erken saatlerde o sessiz yürüyüş, belki spor yapmak, belki ailenizle vakit geçirmek, belki sevdiğiniz bir kafeye gitmek, belki bir kitap okumak, belki sadece telefonu bir saat kenara bırakmak. Hepimizin cevabı farklı olabilir. Ama buna dikkat edin. Bizi gerçekten iyi hissettiren şeyleri en çok ne zaman erteliyoruz? Bugün çok yoğunum. Bu hafta vaktim yok. Biraz işler düzelsin. Ve o biraz dediğimiz şey bazen haftalarca, bazen aylara dönüşüyor. İşte burada gerçekten mutlu görünen insanların farklı yaptığı bir şey var. Onlar kendilerine iyi gelen şeyleri boş zaman kalırsa yapmıyorlar. Onlar bilinçli olarak zaman ayırıyorlar. Çünkü şunu biliyorlar: eğer kendinize iyi gelen şeyleri sürekli ertelerseniz bir süre sonra hayat sadece yapılması gereken şeylerden oluşmaya başlıyor. Sabah kalk, işe git, eve gel ve yarın tekrar aynısını yap. Bir noktadan sonra günler birbirini benzemeye ve birbirini takip etmeye başlıyor. Ve insan bunun neden olduğunu ilk başta kesinlikle anlamıyor. Bunu hiçbir şekilde anlayamıyoruz. Aslında eksik olan şey çoğu zaman büyük bir değişiklik değil. Kendine ayrılan küçük ama düzenli zamanlar. Bence burada önemli olan şey şu aslında: kendinizi mutlu edecek şeylerin ne olduğunu bilmek kadar onların hayatınızın içine yerleştirmek de önemli. Çünkü mutlu insanlar her gün çok mutlu oldukları için o şeyleri yapmıyorlar. Tam tersine, o şeyleri yaptıkları için kendilerini daha iyi hissediyorlar. Bu küçük bir bakış açısı değişikliği gibi görünüyor ama bence hayatın akışını değiştiren noktalardan bir tanesi. Çünkü iyi hissetmeyi sadece motivasyona bırakırsanız canınızın istemediği günlerde hiçbir şey yapmamaya başlarsınız. Ama kendinize küçük alışkanlıklar oluşturursanız iyi günlerin sayısı yavaş yavaş artmaya başlar.
Fark edeceksiniz. Burada kusursuz bir düzen kurmaktan bahsetmiyorum. Hayat zaten her zaman planladığımız gibi de gitmiyor. Bunu daha önce konuştuk. Benim anlatmak istediğim şey aslında çok daha basit. Kendinize iyi gelen şeyleri hayatın yoğunluğu içinde kaybetmeyin. Çünkü zamanla fark edeceksiniz ki mutlu hayat büyük olaylardan değil, tekrar eden küçük alışkanlıklardan oluşuyor. Bu pahalı olmak zorunda da değil, çok lüks olmak zorunda da değil. Sadece tekrar eden küçük alışkanlıklar. Ve bana göre Amerika'da mutlu olmanın 3. formülü de tam olarak bu. İyi günlerinizi şansa bırakmayın. Kendinize iyi gelen şeylere siz zaman ayırın. Amerika hayatınızın tamamı olmasın. Bence Amerika'da mutlu görünen insanların dikkatimi çeken bir başka ortak özelliği daha var. Amerika'yı hayatının merkezleri yapmıyorlar. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Amerika onlar için önemsiz demiyorum. Elbette burada yaşıyorlar, çalışıyorlar, para kazanıyorlar, hayatlarını burada kuruyorlar. Ama bütün kimliklerini de sadece yaşadıkları ülkenin üzerine inşa etmiyorlar. Çünkü bir noktadan sonra şunu fark edeceksiniz burada. Belki de ediyorsunuzdur. Hayat sadece nerede yaşadığımızdan ibaret değil. Nasıl yaşadığınız da en az onun kadar önemli. Mesela bazı insanlar sürekli şu soruların peşinden gidiyor. Hangi şehir daha iyi? Hangi eyalette daha çok para kazanılır? Buradan başka yere taşınsam daha mutlu olur muyum acaba? Bu soruların hepsi gayet normal. Sakın yanlış anlamayın beni. Ama bazen şu soruyu sormaya da unutuyorsunuz. Ben nasıl bir hayat yaşamak istiyorum? Çünkü yaşadığınız şehri değiştirebilirsiniz. İşinizi de değiştirebilirsiniz. Evinizi çok güzel hale getirip onu da değiştirebilirsiniz. Ama hayatınızı nasıl yaşadığınızı değiştirmediğiniz sürece aynı mutsuzluğu sadece başka bir adrese taşıma ihtimaliniz de var. Bence gerçekten mutlu görünen insanlar yaşadıkları yere değer veriyorlar. Ama hayatlarını sadece yaşadıkları yer tanımlamıyorlar. Onların bir rutini var, sevdikleri insanlar var, onlara iyi gelen alışkanlıklar var, kendilerini geliştirdikleri alanlar var. Yani onları mutlu eden şey sadece Amerika'da yaşıyorum cümlesi değil, kurdukları hayat. İşte bu yüzden bazen aynı mahallede yaşayan iki insan bile hayata bakış açısı tamamen farklı olabiliyor. Çok normal, bu dünyanın her yerinde böyle. Çünkü biri sadece bulunduğu yeri değiştiriyor, diğeri ise yaşama şeklini değiştiriyor. Ve bana göre aradaki en büyük fark da Amerika Birleşik Devletleri'nde tam olarak bu. Amerika size yeni bir başlangıç sunabilir. Yeni fırsatlar da sunabilir. Ama o fırsatları nasıl bir hayata dönüştüreceğiniz tamamen size bağlı oluyor. İşte bana göre Amerika'da mutlu olmanın 4. formülü de bu. Yaşadığınız ülkeyi hayatınızın tamamı yapmayın. Asıl odaklanmanız gereken şey o ülkenin içinde nasıl bir hayat kurdunuz. Mutluluğu bir sonuç değil, bir yaşam tarzı olarak görmenizi istiyorum. Videonun başından beri aslında aynı sorunun cevabını arıyoruz. Amerika'da gerçekten mutlu olmak mümkün mü? Bence mümkün. Ama bunun tek bir sırrı ya da bir sihirli formülü yok. Şimdiye kadar konuştuğumuz her şeyi tek bir cümlede toplamak gerekirse gerçekten mutlu görünen insanlar hayatlarını sadece gelecekleri üzerine kurmuyorlar. Bugününü de yaşıyorlar. Çünkü hayat sürekli hazırlık yaptığımız bir şey olursa yaşamayı fark etmeden erteleyebiliyoruz. Bir gün mutlu olacağım. Bir gün rahatlayacağım. Bir gün kendime zaman ayıracağım. Gelecek. Ama o bir gün bazen hiç gelmiyor. O yüzden belki de kendimize sormamız gereken en önemli soru şu. Bunu gerçekten kendinize sormanızı istiyorum. Bugün yaşadığım hayatı seviyor muyum? Bu sorunun cevabı her zaman evet olmak zorunda da değil. Zaten hiçbirimizin hayatı da kusursuz değil. Ama eğer cevabınız sürekli hayır ise belki de değişmesi gereken sadece işiniz, şehriniz ya da maaşınız değil. Belki günlük hayatınızın içinde size iyi gelen şeylere daha fazla yer açmanız gerekiyordur. Çünkü mutlu bir hayat tek bir büyük kararla kurulmuyor. Ben böyle düşünüyorum. Yüzlerce küçük seçimlerle kuruluyor. Temelin ne kadar sağlam olması önemli. Kime zaman ayırdığınız, neye evet, neye hayır dediğiniz, boş zamanınızı nasıl değerlendirdiğiniz, kendinize ne kadar değer verdiğiniz. Bunların hepsi zamanla birikiyor ve bir süre sonra dönüp baktığınızda aslında hayatınızı değiştiren şeylerin büyük olaylar değil, küçük alışkanlıklar olduğunu görüyorsunuz. Bence Amerika'nın en güzel taraflarından aslında bir tanesi de bu. Size yeniden başlama fırsatı vermesi. Ama o yeni başlangıcın nasıl görüneceğine yine siz karar veriyorsunuz. İşte bana göre de Amerika'da mutlu olmanın 5. ve son formülü buydu.
Belki Amerika size istediğiniz her şeyi vermez. Belki bir hayaliniz tam istediğiniz gibi gerçekleşmez. Ama kendinize iyi gelen bir hayat kurmayı başarırsanız işte o zaman yaşadığınız yerden bağımsız olarak kendinize daha huzurlu bir yaşam kurduğunuzu hissetmeye başlayabilirsiniz. Videoyu bitirmeden önce size tek bir soru sorarak videoyu bırakmak istiyorum. Sizce Amerika'da mutlu olmanın en önemli şartı ne? Bunu gerçekten merak ediyorum. Çünkü bu videoda sadece benim gözlemlerim var. Benim düşündüklerim var. Benim araştırdıklarım var. Belki de en değerli fikirlerden biri yorumlarda sizin yazacağınız o tek cümle olacak. Belki bir bakış açısı o yorumu okuyacak ve kendi hayatına farklı bir pencereden bakacak bir şeye sebep olacak. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoları yalnız olmadığınızı hissetmeniz için yapıyorum. Bir abone olup beğenirseniz, İyi kötü fark etmez ama saygılı olduğu sürece güzel de bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Sevdiklerinize kanalımı gönderip onları da bu kanala abone ederseniz, kanalımın büyümesine yardımcı olursanız benim için çok büyük bir yardım etmiş olursunuz. Austin, Texas'tan herkese çok selamlar. Mutluluğu ertelemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.